Ruslar, Dust 2. hileciler, hile yapan toksik Türkler, Senin Anlos, kasalar, dolandırıcılar, Gaben ve kumar. Ününü başarılı pazarı ve oyunun bir gün hilecilerden arınıp düzeleceğini uman keriz oyuncu topluluğu sayesinde bugüne kadar korumayı başarmış. Bu sıralar Valve, Deadlock üzerine daha fazla çalışıyor olsa da oyuna şöyle bir göz ucuyla bakıp ekledikleri cephanelik güncellemesiyle tekrardan oyunu delirttiler. Ama bu güncelleme de para tuzağının babasıydı. Önceden operasyon biletini alır, kapsamlı görevlerle uğraşırdık. Tek biletten de cüzi bir miktar kazanç sağlayabilirdik. Şimdi ise ancak 5 tane bilet alırsan operasyonlardaki kazancı sağlayabiliyorsun ve bu kazancı sağlamak için oyuna ciddi bir miktarda zamanını yatırmak zorundasın. Çünkü bu tembel herifler oyunları için uğraşmak yerine "Rastgele oyna kanka, biz sana tecrübe puanı verecek, sen de öyle bir şeyler yaparsın işte" dediler. Bunun üzerinde de yapılıp piç gibi ortaya bırakılan bu oyunun hala deliler gibi oynayan ve para yatıran insanları var. Oyunun hile problemleri hala devam ediyor, oyun hala bozuk, düzgün çalışmıyor, optimizasyon rekabetçi bir oyun için çok kötü durumda ki o sözde uğraştıkları Deadlock oyununda da ciddi optimizasyon sorunları oyun sonlarını da cozutuyor. Ben neden oynuyorum? Sıradan bir gün. Oynamaya hali hazırda devam ettiğim bir oyun yok ve yeni bir oyuna başlayacak enerjim de kalmamış. Uyumadan önce birazcık oyun oynayarak kafa dağıtmak istiyorsam bir süreliğine ilk tercihim Tekken'di. Bu tercihimin sebebi de sadece CS, Valorant veya LoL gibi oyunları oynayarak kendisini oyuncu olarak nitelendiren bir man kafanın anlamlandıramayacağı Siz Türkler oyun oynamayı bilmiyorsunuz. Siz hep LoL ve CS oynuyorsunuz. Gidin biraz kaliteli oyun oynayın. Gidin Bloodborne oynayın. Çok güzel yaptım. Gidin biraz Japon oyunu oynayın da kültürlenin. Siz ancak milli değerlerinizi sömüren oyunlar oynuyorsunuz. Ben oyunlarıma ayak koyuyorum. Japon oyun yapımcısı Hidetaka Miyazaki. derin mekanikleri sevmiş olmam ve dereceli oyun modunun birebir maçlardan ibaret olmasından dolayı yaptığınız bütün hatalar size yazıyor. Kötü takım arkadaşları, hilecilere ya da Smurf ordusuna karşı hayatınızdan belli bir miktarda zaman verip yaklaşık 50 leş alacak olsanız bile kaybedeceğiniz maçlar yüzünden eğlenmek için girdiğiniz oyundan daha kötü halde ayrılmıyorsunuz. Aksi halde zaten tecrübeden tecrübeye koşturmayı seven birisi olarak yeni bir oyun başlatırım. Bu yüzden sadece ve sadece arkadaşlarımla beraber vakit geçirmeyeceksem CS, Valorant gibi oyunların benim için anlamları yok Oğlum $800 envanterin var. diyeceksiniz. Açıklayabilirim. Gerçekten. Yanlışlıkla bir takas sitesini dolandırarak bıçak elde ettim. Ve onun üstüne katlayarak bir envanter dizdim. Yoksa ne işim olur gözü toprağa bakan bir oyunda canım. Arkadaşlarımla neden başka oyunlar oynamıyorum? Çünkü video oyunlarını sadece kafa dağıtmak için oynamak isteyenlerden, ki bu makul, saatlerimizi uyuşturamadığımız, bu da makul, veya başkalarının zamanını önemsemeyen bu kimsenin kopuk kopuk oyun seansları yaşatan ve her türden oyun önerisine karşı muazzam derecede ön yargılı davranan arkadaşlara sahibim. Bu yüzden arkadaşlarımla olan oyun serüvenlerim son derece tekdüze ki rekabetçi oyunların alması gereken maksimum değerde budur. CS2'nin tanıtımının çıktığı günü çok net hatırlıyorum. Sis bombaların yeni dinamik yapısı devrimsel bir yenilik olarak lanse edilmişti. Oyun gelişiyordu. Sen de ben de onlar da, yani hepimiz bu yeniliğin oyuna çok ciddi bir stratejik yenilik katacağını düşündük. Çünkü görünen ve pazarlanan tamamıyla buydu. Ancak oyun piyasaya sürüldüğünde bütün beklentilerimiz yerini hayal kırıklığına bırakmıştı. Mermilerin sisin içerisinde açmış olduğu delikler ve patlatan bombalar yeteri kadar etki göstermiyordu. One Way smoke'ların engellenmesinden, oyun değiştiren dinamik yapısı yerine profesyonel oyunlarda bile dikkat dağıtıcı unsur olmasından başka hiçbir işe yaramadı. Sadece bir görsel yenilik oldu. Yarattığı performans sıkıntıları da ayrı bir komedi unsuru. Bir başka devrimsel iddiası da sub tick rate sistemiydi. Klasik tick rate sisteminden kurtulup daha iyi ve en doğru sonuçları hesaplayabilecek bir sistem tanıttılar. Oynanış çok daha hassas ve adil olacak. Pratikte vaat ettiği gibi çalışmadı. Özellikle pingi ortalamanın üstüne biraz çıkan oyuncular için adaletsizliği daha da arttırmış oldu. Oysa ki herkesin neredeyse 10 yıldır talep ettiği 128 tick rate sistemi bütün oyuncuları mutlu edebilirdi. Yenilenen grafikler de dedirtti. 2018'de de gerçekten bu grafiklere ulaşılabilirdi ki kimin umurunda. Hileciler uyan. Ki oyunun daha hala tonla hatası varken özellikle hileci sorunu çözülmeden para odaklı güncellemeler gelmeye devam ediyor. Oyunun yeni dereceli sistemini beğenen var mı? Bu soruyu gerçekten soruyorum. Her harita için ayrı derece kasmak çok uzun sürecek zahmetli bir iş. Oyun seven insanlar bile tiksiniyor bundan.
İşin tek komik kısmı Dust 2 globali diye dalga geçtiğimiz insanlar gerçekten resmi olarak varlar. Şahsen bu oyunda asla derecemi yükseltmek için de uğraşmam. Ölüm maçı, basit eğlence ve yoldaş hakkında şaka lan şaka. Kimin umrunda oğlum bunlar? Yenilikçi seçkin modunda da artık dereceleriniz düpedüz puan oldu. İstediğiniz kadar tepeye çıkabilirsiniz derdim ama hilelere karşı oynayabilen profesyonel bir oyuncu değilseniz çıkamazsınız. 20.000'den sonrası hiç hayra alamet değil, hileci dolu. Çıksanız da bir anlam ifade etmiyor. Neden mi? Hemen anlatayım. Yüksek derecelere ulaştığınızda sizi destekleyen kimse olmayacak. Eğer bir tanıdığınız yoksa iyi bir e-spor takımına buralarda en iyi oyuncu olarak giremezsiniz. İstediğiniz ülkede olun ama seçkin modunda tepede olmak boş bir uğraş. Valve oyuncularını umursamıyor. Umurtuyor olsa hile sorunuyla uğraşarak adil bir oyun deneyimi sunardı. Bu kadar hileye ve sorunlara rağmen oynamaya devam eden bu keriz topluluk oldukça da Valve daha uzun süre böyle devam eder. Dedim evet kerizsiniz. Kocaman keriz bir kitle var. Arada ben de kerizlik yapıyorum. Özledim diyorum ve biraz oynayayım edeyim diyorum. Sonra geliyor hileler bütün oyun zevkimizi bozuyor. Bir daha oynamayacağım diyorsun. Sonrası belli. Videoyu birazcık geri al ve tekrar dinle. Ha bir de bu hile kullanan Türkler ayrı bir orospu çocuğu oluyor. Ya vur adama hilesin diyorsun adam cevap bile vermiyor devam ediyor oyuna. Bizimkiler hile olmadığını ikna etmeye çalışır. Üstüne sana küfürler yağdırır. Ulan hile olan sensin. Sen o ezikliğinle nasıl ağzını açabiliyorsun? Hadi bunları geçtim. Hileli rekabetçi video serisi çeken tiplemeler var. Ulan hiç mi utanma yok? Nasıl bir hayat yaşadın sen? Hiç mi kendini hiçbir konuda geliştirmedin? Çevrimiçi oyunda bile hileyle oynamak nasıl bir ucubelik? Düşünsene şu yaşa gelmişsin ve şunları yapıyorsun. Eskiden bu tipler maske takar sesini değiştirirdi. Benim oğlan tam bir çocuğu. Artık o da yok. Oğlum üstüruplu kullanın lan şunu. Bu hileyle bile tryhard oynamaları yok mu? Kopuyorum ama. Hileden yakınan kerizlere de rekabetçi oyunları seviyorlar diye Valorant oyna diyorsun. Adam sana geliyor. Sen de ya o zaman sikiye bak. Oynadığın oyunda gerçekçi olan ne var? Adamın içindeyken kafasına pompalıyla sıkıyorsun. Oyun sana adli yeni böldük kanka bir sonraki sefer öldürsün diyor. Burada Valorant daha iyi felsefesinde yapmıyorum. Ya da yapıyorum lan. İçinde en azından hile yok. Bir şikayetin oluyor adamlar çözmek için sürekli uğraşıyor. Türkiye'de sunucuları var. Ping'in onu geçmiyor. Valve ne yapıyor? Yeni oyun çıkarttılar. 1,5 sene geçti. Hala operasyon yok. Hile problemi hiç çözülmedi. Türkiye'ye hiç sunucu getirmediler. Karşında 7 pingle oynayan adama minimum 45 pingle oynamaya çalışıyor. Sonra ben tıkladım mermim gitmedi. Lan ne mal adamlarsınız. Toplu protesto etseniz pazarda para akışı durdu diye oyunu düzeltmeye harul hurul çalışacaklar. Sanki oynanacak oyun kalmadı da hala devam ediyorsun. Siz mal olmaya devam ettikçe Valve'la sizi Şahsen Valve'ın sunacağı hiçbir hizmete gram güvenmiyorum. Steam'de kalsam sorunu çıkacak olsa hızlı çözüm derler mi Allah bilir. Ürün satmaya devam ediyorlar, düzeltmeye uğraşmazlar. Nasıl mı bu kadar kendimden emin konuşuyorum? Cevabı çok basit. Yıllardır Steam topluluk pazarı inanılmaz yavaş çalışıyor. Girmeye çalıştığın sayfa var olmasına rağmen öyle bir sayfa yok diyerek girmeni engelleyebiliyordu. Sen de bütün sıkıntıları çekerken senin topluluk pazarında satacağın her bir üründen de azımsanmayacak bir komisyonu da alıyordu. Yani Valve çok uzun zamandır iyi oyun deneyimi vermeyi değil yüksek meblağlar kazanmayı hedefleyen bir firma olmuştu bile. Koskoca bir firma bir pazarı düzeltemeyecek değildi değil mi? CS2'de silah ciltlerinin fiyatlarının artmasıyla ve muhtemelen daha çok 3. parti siteler üzerinden dönen ticareti görünce Valve çok ciddi bir iyileştirme yoluna girerek topluluk pazarında oluşmuş olan problemleri çözdü ki son zamanlarda eski problemleri yine görmeye başladım. Çözüm ne? Basit bir oyunu oynamayı bırakmak. Parayı kaybedince düzeltirler ama ben kime anlatıyorum ki? Sikerim o. Amına kodumun çok. Senin ben bacımı siktim. Amına kodumun. Yaşınız kaç lan sizin? Ha? Yaşınız kaç? Nasihat mı vereceksin? Ya bir siktir git amına kodumun çocuğu senin. Sen kimsin Senin sana yaşın kaç nasihat- oğlum? Sen niye küfür ediyorsun? Orospu çocuğu sabah. Oğlum e-sporcu seviyesinde oynamayacaksınız. 4000 saati neden aynı oyunu oynayarak zamanınızı geçiriyorsunuz? Hiç mi üzülmüyorsun? Sadece umuyorum ki bağımlılık yapan, düşmanı olmadığım, eğlenceli yönler barındıran ancak kötü yönleri çok ağır basan bu oyunu oynayıp zamanını çöp etmek yerine farklı deneyimlere açılırsın. Hayat senin. Zamanını nasıl harcayacağını sen seçeceksin. Bütün ilgin belki de bambaşka şeylerde. Ancak video oyunlarını oynamayı seviyorum diyerek rekabetçi oyun çöplüğünde zamanını çöpe atıyorsan ne yaptığını bir fark et. Kısa ömrüne bütün sanat eserlerini ve dünyanın bütün güzelliklerini sığdıramayacaksın. Bu mümkün değil. Bu kadar kısa hayatının da devamlılığını sağlamak için para kazanmak gibi illet bir zorunluluğa sahipsin. Kalan zamanını da sürekli aynı şeyleri yaparak harcama. Ve tabii ki bunları yapmak zorunda değilsin. Zamanını istediğin gibi çarçur ederek ileride keşke şu yaşıma dönebilsem her şeyi farklı yapardım da diyebilirsin. Insanity is doing the exact
Same fucking thing, over and over again. Expected shit to change. Oh, Jesus.